Merhaba, ben Hilal. Özgürlük Yolu kanalına hoş geldiniz. Kader yolu sayısı 32-5 ve 23-5 olanlarla devam ediyoruz. 32-5 ya da 23-5 hayat yolunda olanlar bağımsızlık, duygusal dürüstlük ve işbirliği ile ilgili sorunlarını halletmek, sonunda disiplin ve deneyim derinliği yoluyla özgürlüğü yaşamak için burada bulunmaktadırlar. Hayat yolumuz karşımıza aşmamız gereken engeller çıkardığından hem 32-5'ler hem de 23-5'ler bağımlılık, bağımsızlık, sorumluluk duygularını dürüstçe ifadesi konularında içsel mücadeleler, eğilimler ve çatışmalar yaşarlar. 32-5 ya da 23-5 üzerinde çalışan bireyler doğum sayılarının temel enerjileri açısından hemen hemen aynıdırlar. Tek fark 2 ve 3'ün ters düzenidir. Çoğu 23-5'ler geç çiçek açarlar. Daha hakim durumdaki 3 enerjisinin duyarlılık ve kendinden kuşku sorunları nedeniyle güvenlerine kavuşmaları daha uzun zaman alır. Onların ayrıca kendini ifade konusundaki itilimleri ve korkuları 32-5'lerden daha güçlüdür. Çoğu 32-5'ler işbirliği konusunda 23-5'lerden daha derin sorunlara sahiptir. Karşılarındakine her şeylerini verme, hatta çok yönlü kimliklerini bırakıp bu kalemun gibi eşlerinin değerlerine, çıkarlarına ve arzularına tabi olma eğilimindedirler. Sonra çizginin bir yerinde kendi ihtiyaçlarını ihmal ettikleri ölçüde duygusal yönden geri çekilebilir ya da içerleyebilirler. Bu 32-5'lerin 23-5'lerin kendinden kuşkularını sergileyemedikleri ya da 23-5'lerin 32-5'ler gibi işbirliği konusunda sorunlar yaşamadıkları anlamına gelmez. Ama doğum sayısındaki yerlerine bağlı olarak 2 ve 3 enerjilerinin göreli etkisi her bir durumda farklılık gösterir. Hem 32-5'ler hem de 23-5'ler burada gerçek özgürlüğü deneyimlemek için bulunmaktadırlar. Gerçek özgürlük ibaresi her iki grup içinde istedikleri zaman istediklerini yapmakta ısrar ettiklerinde ortaya çıkan, örneğin kendi isteklerine düşkünlük, sorumsuzluk ya da kurallara uymama gibi sahte özgürlüklerin fikrini ima eder. Sadece 5'in daha pozitif bir ifadesine olgunlaşmamış 32-5'ler ve 23-5'ler böyle bir özgürlük için çabalarlar. Çoğu 32-5 ve 23-5 tarafından aranan özgürlük bir deneyimleme ve bilme itilimi olarak tezahür eder. Bu özgürlük hayatın farklı fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal, cinsel ve mali arenalarında bir devingenlik, değişkenlik duygusunu gerektirir. 32-5 veya 23-5 enerjisiyle çalışanlar ister hayatta, ister kitaplarda ya da filmlerde olsun her yerde yeni fırsatlar keşfetme ve serüven bulma arayışındadırlar. Bazen deneyim için duydukları itilim öylesine güçlü hale gelir ki 32-5'ler ve 23-5'ler bir fırsatı kaçırmamak için birçok şeyi bir arada halletmeye çalışır ve sonunda kendilerini dağılmış ya da tükenmiş hissederler. Özellikle 32-5'ler mumlarını iki ucundan birden yakarlar. Çok çalışır, gece geç saate kadar ayakta kalırlar. 23-5'ler ilk başta daha az özgüvene sahip olmakla ve 32-5'ler de sınırlarının ötesine geçmekle birlikte her iki tarafta hızlı öğrenir ve değişik yetenekleri ve deneyimleri sayesinde açık gözlülükle geçimlerini sağlarlar. Hem 32-5'ler hem de 23-5'ler bazen yaptıkları şeyi üzerinde saplantılı bir biçimde odaklanabilir ve büyük tabloyu göremez hale gelirler. Tüm beşler gibi onların da kendilerini özgür kılabilmek için disiplin, odaklanma ve bir öncelikler duygusuna ihtiyaçları vardır. 32-5'lerin ve 23-5'lerin aradıkları nihai özgürlük içseldir. Kendileri olma özgürlüğüdür. Kendinden kuşkudan, korkudan kurtuluştur. Ancak bu içsel genişleme duygusunu oluşturarak kaderlerinin dış dünyada da gerçekleştiğini hissedebilirler. Bununla birlikte içsel özgürlüğü meydana getirmenin bir yolu da dış deneyimlerle yüz yüze gelmektir. Dış dünya psişemizin dünyasını yansıttığına göre dış zorluklara yönelerek 32-5'ler ve 23-5'ler onları bağlayan kendinden ve işbirliği sorunlarıyla yüzleşme ve onları aşma şansına sahip olurlar. Küçük ya da büyük serüvenler bu insanların sınırlarını genişletmelerini, bazı duygusal riskler almalarını ve kapasitelerini keşfetmelerini sağlar. Bazen aşırı işbirliğine yönelme eğiliminde olan iki enerjisi dramatik 3 ve 5 enerjileriyle birleştiğinde bir tür şehitlik kompleksi meydana getirebilir. Bu bireyler insanları kurtarmak, dünyayı kurtarmak ve özgürlük için savaşmak isterler. Vasıtalar ne kadar dramatik ise onlar için o kadar iyidir. Parlamenterlere mektup yazmak onlar için kesinlikle yeterli değildir. Onlar çarpıcı dramları tercih ederler. Hem televizyonda hem de gerçek hayatta. 32-5'ler ve 23-5'ler çabuk kavrayan, hızlı öğrenen kişiler olduklarından canları kolayca sıkılabilir. Can sıkıntısı onların kişisel cehennemidir.
Eğer her şey sıkıcı hale gelmeye başlarsa onlar genel olarak kendi başlarına küçük bir dram yaratırlar. Eninde sonunda aradıkları özgürlük, aydınlanma ve spiritüel kurtuluşu, evrenin onların oyun alanı olacağı noktaya dek bilinçlerini genişletmeyi gerektirir. O noktada artık kendilerini bedenlerine hapsolmuş hissetmezler. Çünkü görsel imgelerini ve doğal duru görü yeteneklerini geliştirmişlerdir ve bedenlerinin sınırlarının çok ötesine yolculuk yapabilecek haldedirler. Çoğu beşler hayatın birçok alanını araştırıp keşfetmişlerdir. Burada sorun, sahip oldukları geniş deneyim alanının nispeten yüzeysel sığ kalmasıdır. Disiplin ve odaklanma yoluyla 32 beşler ve 23 beşler deneyim derinliklerine girerler. Birkaç alanı yeterince derinlemesine araştırarak hayatın tüm hallerinin temelini oluşturan spiritüel yasaları keşfederler. Böyle yaparak da daha derin bir özgürlük duygusuna ulaşırlar. Böyle bir disiplin olmadan 32 beşler ve 23 beşler yüzeyde seker ya da her şeyi hemen yapmaya çalışarak kendilerini dağıtırlar. Enerji ve dikkatlerini odaklayarak kesin öncelikler oluşturup sonuna kadar sebat ederek özgürlük deneyiminde daha derinlere doğru ilerlerler. Aşırı ya da yetersiz işbirliği yapma arasında gidip gelme eğiliminde olan ikiler gibi 32 beşler ve 23 beşler bağımlılık ve bağımsızlık aşırı uçları arasında gidip gelme eğilimindedirler. Eninde sonunda rahatlatıcı bir denge bulmak zorundadırlar. Bu dengeye her bir aşırı ucu araştırarak örneğin bağımlılık sorunlarını inceleme yoluyla bağımsızlığı öğrenerek ulaşabilirler. Onlar kendilerini bir kaza, bir hastalık sonucu ya da işleri ters gittiği için başkalarına bağımlı, muhtaç bulabilirler veya kendilerine bakma yeteneklerine olan güvensizlikleri nedeniyle böyle bağımlı bir ilişkiyi bizzat yaratabilirler. Onların zorlukları bu deneyimleri bağımsızlık ve başkalarından bir şeyler kabul etme anlamında karşılıklı dayanışma konusunda sağlıklı bir denge oluşturmak için kullanabilmektedirler. Güvensizlik yüzünden hem 32 beşler hem de 23 beşler sosyal rollerinin ardına gizlenme eğilimindedirler. Onlar oynadıkları rollerden daha öte bir şey olduklarını hatırlamanın yararını görürler. Blöf yapma ya da rol oynama yetenekleri 32 beşlerin ve 23 beşlerin istediklerini elde etmek için öfke gibi duygularını kullanarak başkalarını bilinçli ya da bilinçsiz olarak yönetmelerine olanak verir. Hafta sonlarını ister ava giderek ya da melodram dizileri izleyerek, ister paraşütle atlayarak ya da çocuk bakarak geçirsinler, 32 beşler ve 23 beşler canlı ve neşeli olma, dünyayı yeni gözlerle görme özelliğine sahiptirler. Henüz serüvenci ya da özgürlük yönelimli niteliklerini deneyimlemeseler bile er geç tam güvenlerine kavuştukları zaman 32 beşler ve 23 beşler hayatlarının potansiyelini, içlerindeki özgürlüğün derinliğini ve sınırsız halini keşfedebilirler. Eğer kader yolunuz 32-5 veya 23-5 ise ve pozitifte çalışıyorsa hayatınız şöyle olacaktır. İçsel özgürlük duyan, sınırlayıcı inançlar ve korkulardan kurtulmuş bu çok yönlü bireyler duygusal riskler almayı isteklidirler. Günlük hayatta serüvenciler olarak akarsuda sal kullanmayı ya da paraşütle atlamayı seçseler de seçmeseler de sadece yüzeyde sekmekten çok hayatı derinlemesine deneyimin kalbine doğru kazacak disiplini geliştirmişlerdir. Yunanlı zorba gibi aşırı tutkulu, serüvenci olan bu kişiler kendileri örnek olarak heyecan vererek öğretirler. Zeka ve kavrayışları sayesinde hayatı yeni açılardan görür ve tarif ederler. İyi alışkanlıklar oluşturmuşlardır ve günlük iş programı rutin içinde değişiklikten zevk alırlar. Zeki, kavrayışlı ve eğlence seven bu bireyler sıradan şeyleri olağanüstü şeylere dönüştürürler. Eğer kader yolunuzun negatifinde ilerliyorsanız hayatınız şuna benzeyecektir. Güvensizlik duyan bu bireyler çoğunlukla öfkelenmeye ya da kendilerini geri çekme yoluyla başkalarını yönlendirmeye ya da yönetmeye çalışırlar. Ya da başkalarını memnun etmek için çok uğraşırlar. Daha sonra da kendi dengesizlikleri yüzünden başkalarını içerlerler. İstemeyerek birine ya da uyuşturucu ve para gibi bazı şeylere bağımlı hale gelebilecekleri durumlar yaratırlar. Korku ve kendinden kuşku nedeniyle özgürlüklerini teslim eder ya da deneyimlerini sınırlarlar. Dağınık haldedirler, çabucak sıkılırlar. Kesin sınırlardan yoksun oldukları için farklı roller oynarlar ve televizyon ve kitaplar yoluyla farklı benlikler yaşarlar. Şu ya da bu tür dramlara düşkün olan bu bireyler değişik deneyim arayışlarının insafına kalırlar. 32 beşler ve 23 beşler hayatlarının gidiş hızını yansıtan metabolizmaları nedeniyle ince uzun yapılıdırlar ve duyarlı bir bedene sahiptirler. Kilolu
geniş bir bedene sahip olanlar bile bu yapının onları yavaşlatmasına izin vermezler. Duyarlılıkları nedeniyle şişmanlığı ya da gelişkin kasları psikik bir tampon olarak kullanabilirler. Boğaz bölgesi engellenmiş ifade sorunlarını yansıtabilir. Ama daha çoğunlukla 32-5'ler ve 23-5'ler dağılma, gerilime girme ve bitkin düşme eğiliminde olduklarından böbrek üstü bezlerine ve sinir sistemlerine aşırı yüklenmekten kaçınmalıdırlar. Eğer düzensiz ya da disiplinsiz beslenme ve egzersiz alışkanlıkları varsa bunun sıkıntısını kan dolaşım sistemleri çekebilir. Buna ek olarak eğer kendilerini bedenen aşırı zorlar ve yeteneklerinin ötesine geçerlerse kazalar meydana gelebilir. Eğer uyuşturucuları bir serüven biçimi olarak kullanırlarsa eninde sonunda ağır bir deneyim sonucunda uyuşturucuların ancak onları köle yapabileceğini öğrenirler. Dengeli, az yağlı bir beslenme rejimi ve düzenli egzersiz her ikisi için de çok önemli disiplinlerdir. Onların egzersiz programları eğlenceli ve etkili, değişik egzersizleri içermeli. Çapraz eğitim, müzik eşliğinde hareket, dans, savaş sanatları ve engebeli arazide uzun yürüyüşler yapmak hepsi de mükemmeldir. Şimdi de biraz ilişkiler hakkında konuşalım. Bir eş ya da çocukların sorumluluğunu taşımadan hayatta yalnız yolculuk yapanlar hesap verecekleri ya da uzlaşmak zorunda oldukları kimse olmadığı için bir tür özgürlüğe sahip görünürler. Ama bireyler özgürlüğü ille de yalıtılmışlıkla bulmazlar. İkinin etkisi şu anlama gelir ki bu noktada hem 32-5'ler hem de 23-5'ler kendileri ve başkalarıyla işbirliği sorunlarını halletmek zorundadırlar. Kararlı ilişkiler bunun için gerekli aranmayı sağlar. Özgürlük ve bağımsızlık alanlarının içerdiği mücadeleler nedeniyle bazı 32-5'ler ve 23-5'ler kendi iç özgürlüklerinden yoksunluklarını eşlerine, arkadaşlarına ya da çocuklarına projekte edebilirler. Onlar özgürlüğümü kısıtlıyorlar. Dışarı çıkıp istediğim şeyi yapmama izin vermiyorlar. İki grup da kendilerine özgürlük sorunları yaşatacak ve bağımlı hale gelecekleri ve sonra içerleyecekleri eşleri gerçekten kendilerine çekerler. Daha yakından bakıldığında 32-5'lerin ve 23-5'lerin kendi özgürlüklerini sınırladıkları ortaya çıkar. Bir kez hayatlarının sorumluluğunu üstlenip kendi filmlerinin yazarı ve yönetmeni olabileceklerini idrak ettikleri zaman başkalarına kendilerini engelledikleri için içerlemekten vazgeçip tepkisel bağımsızlık ya da yalıtılmışlıktan çok birliğinde daha fazla özgürlük bulurlar. Hem 32-5'ler hem de 23-5'ler duygusal yönden hassas bir bedene ve enerji alanına sahiptirler. Ama her iki taraf da sık sık duygularını açığa vurmakta zorlanırlar. İlişkilerinde hissettikleri şeyleri ifade edecek cesareti bulmaya ihtiyaçları vardır. Onların ayrıca değişiklik ve serüven arzularını itiraf etme ve eğer kararlı bir ilişki içinde bulunuyorlarsa bu arzuyu eşleriyle birlikte tatmin etmenin bir yolunu bulmaları gerekir. İlişkilerini daha derin bir özgürlük ve deneyime giriş ya da bir hapishane olarak görmeleri ilişkinin nasıl olacağını belirler. Cinsellik alanında 32-5'ler ve 23-5'ler çok utangaç, güvensiz ya da şehvani, serüvenci, aşırı tutkulu ya da bunların hepsi olabilirler. Onlar çoğunlukla fantezilerden ve farklı roller oynamaktan zevk alırlar. Onların ilişkileri ve cinsel oyunları rollerden kurtularak yeni duygusal samimiyet ve açıklık düzeyleri deneyimlemeleri için fırsat sunarlar. Yetenekler, iş ve mali durum hakkında konuşalım biraz da. Bu bireyler değişikliği hayatın tuzu olarak değerlendirirler. Bu yüzden öğretmenlik, yazarlık, oyunculuk, müzik, siyaset, rehberlik eğitimleri, mahkeme raportörlüğü ya da yolculuğu, değişik insanlarla çalışmayı içeren satış işleri onların yeteneklerine ve ilgi alanlarına uygun gelir. Birçok yetenekle hoşlarına giden hemen her işi yapabilirler. Mali yönden güvenlik bir sorun olsa da para onun satın alabileceği deneyimler kadar yüksek bir özelliğe sahip değildir. Parayı biriktirme veya bir serüven şansı ya da bir öğrenim deneyimi arasında bir seçim yapmaları gerekse 32-5'ler ve 23-5'ler deneyimi seçer ve bazen parayı daha kazanmadan harcayabilirler. Güvenli, tercihen şömineli bir ev ortamını takdir ederler ama tam güvenlerine kavuştukları zaman 32-5'ler ve 23-5'ler güvenliği serüvene değişme eğilimi gösterirler. Beşlerin hızlı kavrayış ve açıkgözlülüğüyle çoğunlukla parayı ihtiyaç duydukları zaman bulabilir ya da yaratabilirler ve alacaklılarının en az bir adım önünde giderler. Kerim Abdul-Jabbar, Malcolm X, Marlon Brando, Benjamin Franklin, Charles Darwin,
ve Van Gogh bu sayıların ünlüleri arasında yer almaktadır. Eğer 32-5 ve 23-5 üzerinde çalışıyorsanız bu kısım dikkatinizi esas sorunlar üzerinde odaklayarak ve hayatınızın anahtar alanlarına dönüşüme uğratacak belirli eylemleri önererek hayat amacınızı gerçekleştirmenize yardımcı olabilir. Öncelikle siz oynadığınız rollerden daha öte bir şeysiniz. Özünüze değer verin. Hatırlayın, disiplin ve derinlik özgürlüğün kapılarını açar. Kendinizi belirli bir düzene sokun. Gevşemek için zaman ayırın ve sağlıklı kalın. Mümkün olduğunca içten ve açık olabilecek cesareti bulun. Aynı zamanda sık sık şu sorular üzerinde de düşünün. Kendimi sınırlanmış ya da kısıtlanmış hissettiğimde beni kim serbest bırakabilir? Bağımlılık ve bağımsızlık arasında bir denge buldum mu? Mevcut disiplin ve odaklanma düzeyim nedir? Gerçekten hissettiğim ve ihtiyaç duyduğum şeyleri direkt olarak ifade ediyor muyum? Eğer bu sorular herhangi bir içgörü meydana getirirse, bu içgörüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz? Evrensel yasalar oynatma listesi altında disiplin yasası, denge yasası, sorumluluk yasası, dürüstlük yasası, eylem yasası videolarını dinleyin ve bu yasalarla ilgili alıştırmaları yapın. Her yasayı hayatınıza nasıl uygulayabileceğinizi düşünün. Videomuzun sonuna geldik. Eğer kader yolu sayınız 32-5 veya 23-5 ise disiplin ve deneyim derinliği ile ilgili sorunlar yaşıyor musunuz? Çok sık iş değiştiriyor musunuz? Bununla ilgili yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.